Hollanda'da bir bina var. İçinde kimse yok. Ama o bina her gün 17 milyon insanın kaderini belirliyor. Üstelik bunu yapan bir insan değil, bir bilgisayar. Adı Bos. Hollanda hükümeti bu bilgisayarın verdiği kararı hiçbir insanın değiştiremeyeceğini yasayla güvence altına aldı. Çünkü mühendisler bir şeyi fark etti. İnsan panikler, bilgisayar paniklemez. İşte bu dünyanın denize karşı verdiği en büyük savaşın hikayesi. Ve bu savaşta son sözü insanlar değil, bir makine söylüyor. 31 Ocak 1953 gecesi. Kuzey Denizi, Hollanda'nın güneybatısını sessizce basıyor. Saat kaçtı kimse tam bilmiyor. Çünkü insanların büyük bölümü uyanamadan hayatını kaybetti. 1835 kişi hayatını kaybetti. 2070 kilometrekare arazi sular altında kaldı. Ama bu felaketin asıl trajedisi önceden bilinmiş olması. Genç bir mühendis vardı, Johan van Veen. Yıllarca üstlerine rapor yazdı. Bu sefer bir fırtınayı kaldıramaz dedi. Kimse dinlemedi. O da bir mesleki dergide takma isimle yazmaya başladı. Doktor Cassandra. Yunan mitolojisinden geleceği doğru gören ama kimsenin inanmadığı kahinin adı. Cassandra haklı çıktı ama bunun bedelini binlerce insan canıyla ödedi. Felaketten birkaç hafta sonra Hollanda hükümeti bir karar verdi. Bu bir daha asla olmayacak ve bütçe hiç önemli değildi. O dönem proje maliyeti 3,3 milyar florin olarak hesaplandı. Bu Hollanda'nın milli gelirinin %20'sine denk geliyordu. Tek bir ülke ulusal servetinin 1/5'ini denizle savaşmaya adadı. Marshall Planı'ndan gelen 400 milyon florin işin bir kısmını karşıladı. Ama asıl kaynak başka bir yerden geldi. Tam o sıralarda keşfedilen Hollanda doğalgazı. Yani bugün turistlerin fotoğraf çektiği o devasa barajlar aslında yerin altından çıkan gazla finanse edildi. Proje 1997'de tamamlandığında maliyet 8,2 milyar florine ulaşmıştı. Ve mühendisler en küçük ve en basit yapıdan başlayıp en büyük ve en karmaşık yapıya doğru ilerlediler. Her adımda bir öncekinden öğrenerek. Rotterdam Limanı dünyanın en büyük limanlarından biri. Ama aynı zamanda bir fırtına dalgasının doğrudan şehre gireceği bir koridor. Mühendisler bir ikilemle karşılaştı. Limanı kapatırsan gemi trafiğini durdurursun. Açık bırakırsan şehir batar. Çözüm Maasland Kering. 2 dev kapı. Her biri 210 metre uzunluğunda. Eyfel Kulesi'nden daha güçlü çelik girişlerle desteklenmiş. Bu kirişler 10 metre çapında. 52 bin ton betondan dökülmüş top mafsalları oturuyor. Ama asıl mesele boyutu değil. Asıl mesele şu. Bu kapıların ne zaman kapanacağına insan karar vermiyor. Bos sistemi her 10 dakikada bir Rotterdam, Dordrecht ve Spijkenis su seviyesi tahminlerini hesaplıyor. Tahmin edilen dalga 3 metreyi aşarsa kapılar hiçbir insanın onayı beklemeden kapanmaya başlıyor. İnsan müdahalesi olmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Çünkü bazen en büyük risk bilgisayarın hata yapması değil, insanın son anda fikrini değiştirmesidir. 1990'larda bu sistemin yazılımı en katı güvenlik standardına göre test edildi. Neden? Çünkü bu barajın kapanmaması sadece bir arıza değil, 1,3 milyon insanın hayatı demek. Deltaworks'ün en büyük parçası Oosterschelde Kering'de ilginç bir çatışma yaşandı. Mühendisler önce tamamen kapalı bir baraj istedi. Ama çevreciler ve midye istiridye üreticileri buna karşı çıktı. Bu Haliç kapanırsa gelgit biter, ekosistem ölür. Sonuç bir uzlaşı oldu. 65 dev beton ayak ve aralarında 62 çelik kapıdan oluşan bir bariyer inşa edildi. Bu kapılar normalde açık. Sadece aşırı hava koşullarında kapanıyor. Yani bu yapı hem denizi durdurmak hem denizi yaşatmak için tasarlandı. Dünyada eşi benzeri az bulunan bir mühendislik felsefesi. Hollanda'nın 1/4 deniz seviyesinin altında.
Bu ülke var olmayı bir bilgisayarın her gün verdiği milyonlarca hesaba borçlu. 2008'de kurulan Delta Komisyonu, 2100 yılına kadar deniz seviyesini 1,3 metre, 2200 yılına kadar ise 4 metre yükselebileceğini öngördü. Yani bu savaş bitmedi. Sadece bir sonraki nesle devrediliyor. Hollanda denizi durdurmadı. Sadece ona ne zaman içeri girebileceğini söylemeyi öğrendi. Peki siz olsaydınız, hayatınızı bir bilgisayarın kararına emanet eder miydiniz? Bu arada geçen hafta anlattığım Libya'nın çölün altındaki okyanusunu izlemediyseniz bu video ile birlikte izlemenizi tavsiye ederim. İkisi de insanın suya karşı verdiği en büyük iki savaşı anlatıyor.